Bugün size birleştirme çizimleri konusunu anlatacağım. Birleştirme çizimleri, parçaları cıvata ve somun ile bağlama. Birinci parça. İkinci parça. Kesilmiş görünüşü. Bu bağlantı için, birleştirilecek en az iki parça, cıvata, somun ve rondela kullanılır. Birleştirilecek parçalar, birbirini karşılayacak şekilde TS 528'e göre, cıvata çapından biraz büyük olarak delinir. Rondela. Somun. Cıvata. Animasyonu görelim. Birleştirme çizimleri, parçaları cıvata ve somun ile bağlama. Demontaj halde elemanlar. Somun. Rondela. Birinci parça. İkinci parça. Cıvata. Animasyonu görelim. Birleştirme çizimleri, parçaları cıvata ve somun ile bağlama. Önden görünüş. Ölçüleri. Sol yan görünüş. Üstten görünüş. Cıvata. İş parçası. Rondela. Somun. Z detay görünüşü. Birinci parça, ikinci parça. Cıvata. Boşluk. Genellikle cıvatalı birleştirmelerde kesit görünüş çizilir. Ancak cıvata, somun ve rondela kesilmez. Birleştirme resimlerindeki önemli noktalardan biri de cıvata boyunun hesaplanmasıdır.
Montaj resimlerinde pratik çizim uygulandığından, vida anma çapına bağlı değerler dikkate alınabilir. Ayrıca cıvata çapı ile delik çapı arasındaki boşluk ölçüsü, gözle görülecek ve çizgiler birbiriyle karışmayacak şekilde en az 1 milimetre olmalıdır. Animasyonu görelim. Birleştirme çizimleri, parçaları cıvata ile sabitleme. Birinci parça. İkinci parça. Kesilmiş görünüşü, somunsuz birleştirmelerde, somun yerine, diş açılmış herhangi bir parça kullanılır. Cıvata veya vida, bağlanacak parçadaki delikten geçirilerek bu parçaya vidalanır. Duruma göre, cıvata veya vida başının altına rondela kullanılır. Rondela. Cıvata. Animasyonu görelim. Birleştirme çizimleri, parçaları cıvata ile sabitleme. Demontaj halde elemanlar. Cıvata. Rondela. Birinci parça. İkinci parça. Animasyonu görelim. Birleştirme çizimleri, parçaları cıvata ile sabitleme. Önden görünüş. Ölçüleri. Sol yan görünüş. Üstten görünüş. Cıvata. İş parçası. Rondela.
Z detay görünüşü. Birinci parça, ikinci parça. Cıvata. Boşluk. Somun görevi yapacak parçaya delinen delik, boydan boya delinmemiştir. Kör delik dediğimiz bu deliğin derinliği ve açılacak vidanın boyu aynı resim üzerinde TS 528 standardından özetlenerek verilmiştir. Birleştirme resimlerinde, genellikle kesit görünüş çizilir. Ancak cıvata ve rondela kesilmemiştir. Birleştirme resimlerinde, pratik çizim uygulanır ve ölçüler pratik olarak çapa göre hesaplanır. Birleştirme çizimleri, parçaları saplama ve somun ile sabitleme. Birinci parça. İkinci parça. Kesilmiş görünüşü. Saplamaların bir ucu, makine gövdelerine vidalanır. Bu vidalama yapıldıktan sonra, saplamanın yerinden sökülmesi çok güçtür. Vidasız bir kısmı da üzerinde bulunduran gövde, daha büyük çaplı bir deliği olan parçaya serbestçe geçer. Dışarıda kalan ucuna uygun bir somun ve altına rondela ilave edilir. Saplama. Rondela. Somun. Animasyonu görelim. Birleştirme çizimleri, parçaları saplama ve somun ile sabitleme. Rondela, saplama, somun. Birinci parça. İkinci parça. Montaj resimlerinde pratik çizim uygulanır. Şekil üzerinde saplama resmi, matkapla delinecek delik çapı ve derinliği, bu deliğe B1 boyunda kılavuzla vida açma ve saplamanın önden, soldan ve üstten görünüşleri verilmiştir. Saplamalarda vida boyu, saplama malzemesine ve vidalanacağı parça malzemesine göre değişir. Vidalanacağı delikle ilgili olan ölçü ve şekiller TS 528'de açıklanmaktadır. Animasyonu görelim. Birleştirme çizimleri, parçaları saplama ve somun ile bağlama.
Birinci parça. İkinci parça. Kesilmiş görünüşü. Saplama. Rondela. Somun. Animasyonu görelim. Birleştirme çizimleri, parçaları saplama ve somun ile bağlama. Montaj resmi görülmektedir. Animasyonu görelim. Havşa ve silindir başlı vidalarda birleştirme. Bağlantı yapıldıktan sonra konik veya silindirik cıvata başlarının dışarıda kalması istenmez. Bu nedenle vida başlarını, baş şekillerine uygun olarak, parçalardan bir tanesine açılan yuvalara gömülür. Oluşturulan bu özel yuvalara, havşa adı verilir. Genel olarak havşalar, konik ve silindirik şekillerde yapılır. DIN 74'e göre A tipi havşa. Bu havşalar, TS 1023, 1347. TS 432, 101112. TS 432, 141516. Cıvataları içindir. Animasyonu görelim. DIN 74'e göre H, K, J tipi havşa. Konik havşanın açılması bu havşalar, K tipi TS 1023, 15 cıvatası için, J tipi TS 1023, 16 cıvatası için, H tipi TS 1023, 17-18 cıvatası için kullanılır. Animasyonu görelim. DIN 74, 3'e göre SA, SB, TA, TB tipi havşalar. Bu havşa, TS 1021 tüm cıvataları ve TS 1026 tüm somunları içindir. A. Lokma anahtarlar, B. Yıldız anahtarlar, T. Somunlar, S. Cıvatalar için kullanılır. Animasyonu görelim. Havşa ve silindir başlı vidalarda birleştirme. TS 1023, 4 vidası için, DIN 74 A tipi orta kalite havşa kullanılır. Birleştirilecek parçalar. Montajı yapılmış vidalı birleştirme resimleri. Animasyonu görelim.
TS 1020, 1.5 vidası için, DIN 74, K tipi orta kalite havşa kullanılır. Birleştirilecek parçalar. Montajı yapılmış vidalı birleştirme resimleri. Animasyonu görelim. Havşalı birleştirme. Havşa tiplerine uygun vidalı bağlantıların, önden ve üstten görünüşleri verilmiştir. Havşa tipine göre kullanılan vidaların standart numarası da yazılmıştır. Animasyonu görelim. Şematik gösterimler. Normal görünüş, şematik görünüş. Ölçüleri küçük veya resim üzerinde çok sayıda bulunan vidalı delik, havşa veya vidalı birleştirmelerin, özellikle küçültülmüş resimlerinde, gerekli olan bilgilerin verilebilmesi amacıyla şematik çizimler ve sembolik gösterimler uygulanır. TSN-IS 16410, 3'e göre vida, havşa, birleştirme ve numaralandırmayla ilgili olarak normal görünüş ve şematik görünüşler birlikte verilmiştir. Vidalar. Üstten görünüş, önden görünüş. Havşalar. Üstten görünüş, önden görünüş. Normal görünüş, şematik görünüş. Cıvatalı birleştirme. Üstten görünüş, önden görünüş. Numaralandırma. Havşalı birleştirme. Cıvatanın serbest geçeceği delik DHTS 528. Vidalama, delik ve açılacak diş boyu. Ölçüleri görelim.
Animasyonu görelim. Havşa ve silindir başlı cıvatalar için havşa ve yuvalar. Animasyonu görelim.